Bitcoin bugünlerde sert düşüyor ve herkes aynı soruyu soruyor. Dip neresi? Ama sana tek bir rakam söyleyemem. Eğer böyle birisi de varsa bu kişi kahindir. Çünkü dip genelde tek çizgi değil, bir bölge ve bir senaryo setidir. Bu videoda 3 veri katmanıyla dibi nasıl arayacağımı göstereceğim. Makro rejim, risk on mu risk off mu? Spot ETF akışı, kurumsal para giriyor mu çıkıyor mu? On-chain maliyet bazları, piyasanın ortalama maliyeti nerede? 5 Şubat 2026 itibariyle Bitcoin 70 bin doların altını test edecek kadar sert düştü. Gün içinde 66 bin seviyeleri görüldü ve bu uzun bir aradan sonra en zayıf seviyelerden biri. Reuters'e göre sadece Bitcoin değil, genel kripto piyasa değeri Ekim'de zirveden bu yana 2 trilyon dolar eridi. Burada kritik nokta şu: bu düşüş sadece kripto içi bir hikaye değil. Reuters zayıflayan risk iştahı, teknoloji hisselerinde satış ve piyasanın Fed tarafında daha şahin bir endişeyi fiyatlamasını öne çıkarıyor. Financial Times'ta düşüşün post-election dönemdeki kazanımları silip süpürdüğünü, yani anlatının rally kısmında reset kısmına geçtiği vurguluyor. Bu bir tek sebep düşüşü değil. Dip neresi diye tek bir sayı, tek bir fiyat aranmaz. Piyasada dip genelde şöyle oluşur: likidite bir bölgede toplanır, stoplar patlar, sonra toparlanma ya da yatay kabul bölgesi gelir. O yüzden ben bugün dip eşittir şu rakam demeyeceğim. Dip bölgesini ve o bölgeye giderken hangi verinin ne dediğini anlatacağım. Makro rejim. Risk on mu, risk off mu? Birinci olarak makro rejim. Çünkü Bitcoin özellikle büyük trend dönemlerinde teknoloji hisseleriyle aynı havayı soluyor. Reuters de bunu açıkça söylüyor. Teknoloji hisselerinde satış derinleşirken kriptoda hızlanarak düşüyor. Şimdi şunu soruyoruz: para pahalı mı? Likidite artıyor mu? Azalıyor mu? Fed'in 28 Ocak 2026 açıklamasında politika faizi hedef aralığı 3,5-3,75 seviyesinde korundu. Bu faiz indirimi yağmuru başladı gibi bir ortam değil. Belirsiz ama temkinli bir rejim. Ve son günlerde piyasayı gelen ekstra bir başlık daha var: Kevin Warsh. Fed'in başkan adaylığı ve bilanço küçültme, şahinlik tartışmaları, Reuters bu konumu risk iştahına etkilediğini belirtiyor. Eğer Nasdaq ve riskli varlıklar satılıyorsa Bitcoin'in tek başına güçlü durması zor. Bu yüzden dip ararken önce şuna bak: risk off bitiyor mu? Makro risk off devam ediyorsa dip genelde tek denemede olmaz. İkinci olarak spot Bitcoin ETF akışı. Çünkü burada olan şey şu: kurumsal taraf risk azaltıyorsa fiyat üzerindeki baskı büyüyor. 3 Şubat 2026 seansında Amerika spot Bitcoin ETF'lerinde yaklaşık eksi 272 milyon dolar net çıkış görüldü. Hatta Farsight akışında toplam net akışın eksi 272 olduğunu açıkça görüyoruz. Buradaki kritik olan şey şu: ETF çıkışı her şey bitti demek değil. Ama şunu söyler: talep tarafı zayıf, toparlanma denemelerinde daha kırılgan. Üçüncü olarak türev piyasa ve likidasyon. Çünkü düşüşlerin en sert anı çoğu zaman zorunlu satış anıdır. Reuters 2 Şubat civarında kripto volatilitesinin likidasyonları tetiklediğini ve bunun risk off hassasiyetini gösterdiğini yazıyor. Bu bölümde şuna bakmak daha doğru olacaktır: piyasada büyük bir long temizliği oldu mu? Piyasa rahat bir nefes aldı mı? Ve volatilite düşüyor mu? Çünkü gerçek dipler genelde panik, zorunlu satış ve sessizlik kombinasyonundan oluşur. Şimdi gelelim benim sevdiğim kısma: on-chain maliyet bazları. Burada iki kavram var: realized price, yani gerçekleşmiş fiyat. Realized price, yani Bitcoin'lerin zincir üzerinde en son hareket ettiği fiyatlara göre hesaplanan, piyasanın toplam maliyet bazını temsil eden yaklaşımdır. MVRV, Market Value, Realized Value, yani piyasa değeri ile gerçekleşmiş değer kıyası. Buna Glassnode dokümantasyonundan bakabilirsiniz. Glassnode dokümantasyonunda MVRV'nin fiyatın adil değer etrafında aşırı sapmalarını görmekte kullanıldığını, aşırı sapmalarında tarihsel olarak tepe dip bölgeleriyle ilişkilendirildiğini anlatıyor. MVRV 1'in çok üstündeyse ortalama yatırımcı kârda, piyasa şişkin olabilir. 1'e yaklaşırsa, altın inerse ortalama yatırımcı zararda, stres artar, bazen dip bölgeleri bu tarafta oluşur. Bu metrikler dip garantisi vermez ama dip arama disiplininizi güçlendirir.
Hissiyat yerine maliyet konuşuruz. Şimdi gelelim grafikteki önemli bölgelere. Geçen videoda fiyatı böyle takip ettiğimi söylemiştim. Mavi kutu altı kapanışlarda düşüşün hızlanacağını belirtmiştim. Şimdi buradaki bütün senaryo iptal oldu diyelim. Grafiği tekrardan çizmeye başlayalım. İlk olarak bakacağımız nokta haftalık grafik bu. Buradaki birikim yeri. Birinci senaryomuz bu birikim yerinde kendine talep bulur ve yukarı doğru tekrar high'lar, higher low'lar görmeye başlarız. İkinci senaryo ise tekrar burada bir konsolidasyon içine girer ve yatay bir görüntü oluşturur. Ondan sonra yükselişine başlar veya düşüşüne devam eder. O iki yönlü. Veyahut bu mavi kutu kırılırsa da tekrardan bence fiyatın 40 binlere ziyaret edeceğini düşünüyorum. Ve 40 binler MVRV açısından, yani ufak bir hesap yaptığımdan dolayı 40 binlerin bu yeşil çizgi olduğunu buldum. Şimdi size şöyle göstereyim. 2021 boğasının dibi. Dip nerede oluşuyor? Yeşil çizgiye değdiğinde ve altında oluşuyor. Ve ondan sonra güzel bir yükseliş başlamış. Şimdi biz daha yeşil çizgiye değmedik. MVRV'de. Hala kaçtayız? 0.20, 0.20, 0.10 gibi bir sayıdayız. Ben açıkçası bu yeşil çizgiye değdiği zaman ufak ufak Bitcoin toplayacağımı düşünüyorum. Yani çünkü fiyatın gerçek diplerinin orada olduğunu düşünmekteyim. Artı dip konusunda şöyle bir şey değineceğim. Bakın 2021'in ayı sezonunda dip nerede oluşmuş? Hacim olarak bakacağız. Evet. Hacim umarım dikkatinizi çekmiştir. Yatay bir konsolidasyon ve volatilite artışı, ardından fiyatın gitmesi. Ve gördüğünüz üzere düz devam eden bir volatilite. Hala bir volatilite artışı yok. Fiyatın yatay devam edip volatilitenin artması lazım ki yeni tepelere ulaşabilsin. Yeniden bir yükseliş başlayabilsin. Ve bu açıdan çok zor gözüküyor. Eğer burada konsolidasyon içine girer, volatilite artarsa yeni tepeler oluşturabileceğini varsayarız. Ki bu mavi kutu da kırılır. Tekrar buraya gelirse 40 binlere. 40 binlerde dediğim gibi Z-Score, yani MVRV yeşil banda geliyordu. Yani buradaki dibin gördüğü sayıya geliyordu MVRV'de. Burası en güvenli alım yeri benim için. 40 binler. Şimdi en önemli yere geldik. Risk planı. Yanılırsam ne yapacağım diye düşünüyorsun. Ya tabii ki tek bir giriş yok. Bölgesel bir plan yapman, parça parça alman, riskini dağıtman en önemli nokta burada. Bozulma seviyeni belirle, stop noktanı belirle. Ve hayatta kalacak kadar, dışarıdan aktin olacak kadar bir pozisyon boyutu oluşturmanı öneririm.
Ve sana dediğim verileri kontrol etmeni. ETF çıkışı yavaşlıyor mu? Makro risk off hafifliyor mu? MVRV ve Realized çevresi ne diyor? Eğer bunlara bakarsan riskini alacağın riski hafifler ve önüne net bir çerçeveyle bakabilirsin. Eğer piyasayı bu bakış açısından değerlendirmemi sevdiysen beğenmeyi unutma. Şimdilik görüşmek üzere.